Lerik. Yo Lerik bir dakika. Neçe manatdır Lerik? Boş maşın araba. Boş araba. Yo nefer var mıdır nefer? Başka nefer var mıdır? Neçe manattır Lerik? Efendim? 100 manat mı? Ya Böyle. Lenkeran arabaları nereden kalkar? Burada. Tamam işte Lenkeran'a kaça gidiyorsunuz? Abi Aparırım 4 yola, düz ora maşınların yanına. Tamam. 80 manat. 20 manat da Lenkeran. Lenkeran 20 manat tabii. 80 manat Lerik Lenkeran mı? Bəli. 80 manat. Bəli. Abi 15 manat Lenkeran ne yaptın ya? 80 manat Lenkeran olur mu? Masallı değil. 15 manat masallıdır. Merhaba. Lenkeran. Ya dostum buralıdır 15-20 manat dedi. Ya kurban olayım abi, kurban olayım abi ya. Kurban 80 manata bütün Azerbaycan'ı dolaşırsın. Şimdi yapma. Yapma. 80 manat diyor. 80 manat kaç 50 dolar yapar. Sen 50 dolar işittin 50 dolar. Lenkeran burada 2 saattir. Kardeşim. Nereden geldi? İstanbul'dan geldi. İzmir'den geldim abi. 50 dolar ne gider? He? 50 dolar Lenkeran. Sen 50 dolar bana ver ben götüreyim seni abi olur mu? Anlaştık mı? Olur mu? Ha, sen bana 50 dolar ver ben buradan sana maşın bulacağım ben götüreceğim seni. Kabulün mü? Kabulün mü? Ha. Bu aşağıda. 30 manatı versen, düz düşürdedir, sen der için koydun. Buna boş maşın. Abi ben tek nefer değilim. Ben burada paylaşımlı taksi değil mi burası? Ha, 15 manata Lenkeran'a götürmüyorlar mı? Sen bana kaç manat onu söyle. Git içeri. Ya boş araba abi boş araba. Burada nefer yok mudur? Bekleyeceğim işte nefer gelecek Lenkeran'a gideceğiz. Tek gitmeyeceğim daha. Tek gitmeyeceğim daha. Abi gir içeri bir tane ha. 30 Abi. manat bir nefer. Sen de kaç nefer? Gel içeri. Abi ben Abi sen ay sağ ol. lan Kerem kaldı içeri danışıyorsun. Burada bir dakika nefer yok mu burada? Bir dakika dur bir dakika. Çekiştirme de dur sakin ol ya. Çekiştirme de sakin ol. İçerideyim de sakin ol. Bak ben tekim. Burası paylaşımlı taksi değil mi? Nefer gelecek 4-5 nefer arabaya doluşacağız Lenkeran'a gideceğiz. Doğrudur, düzdür. Doğrudur. Tamam neçe manat? Bildi mi? Sen 4 nefer sürüyorsun tek. Ben tekim bekleyeceğim 4 neferi. Sen 4 nefer geldiğinde kalkmayacak mı? Buna bir nefer lazım. Sen tek kişi otur git. 30 manat mı? Dostum dedi bana 15 manat. Nasıl 30 manat? Lenkeran. Nasıl yalan değil? Daha Lenkeran. evet gitti yakın zamanda gitti. Yok Lenkeran. Ha, sen nereye mi gidiyorsun? 20 manat. Sen nereye mi gidiyorsun? Yok Lenkeran'da 20 manat. Lenkeran'a 20 manat. Hadi gidelim. Var mıdır ama? Var mı? Nefer var mı? Ha tamam. Sen dedin 15 manat Lenkeran. Ha? Dedin 15 manat. Kanka diyor ki 15 idi ne oldu? 15-20 manat dedi dostum. 20 manat. Sen götürürsün 80 manata. Sen dedin 4 nefer hem de. Ha 4 nefer demedim ben sana. Tek neferim dedi. Tek neferim dedim ben sana. Neresinden? İzmir'den. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Buyur. Azerbaycan biraz burada var şey ya sokuyorlar adamı. Ya bizi turist gördü de. Ayıp yani. Ayıp yani. Eyvallah sen de. 80 manat diyor ya. Yok 80 manat o 4 neferi değil. Ben tek nefer dedim o 80 manat dedi. O başa düşmedi sen. O başa düştü bence beni. O başa düştü beni abi. Çok güzel başa düştü. Ben 80 manatı versem tek başıma aparacaktı beni. Kaç saattir abi Lenkeran? Neçe saattir? 2 saat yarım. Burası neresi oluyor abi tam olarak şimdi? Hangi cadde? 3. mikrorayon kurumu. 20 Yanvar'a yakın değil mi 20 burası? Yanvar Ha, tamamdır. Dostlar günaydın. Bu köprünün altında Lenkeran tarafına yani İran sınırına doğru araçlar kalkıyor. Ben de şimdi o tarafa gidiyorum. Bir köyü ziyaret edeceğim. Taksilerle bir haşin pazarlık yaptık. Buradan kalkıyor taksiler. Burası 20 Yanvar metrosuna gidiyor. 20 Yanvar metrosunda inin. Deyin ki ben Lenkeran'a gideceğim. Size burayı tarif ederler. Çünkü biraz karışık hangi cadde olduğunu da tam bilmiyorum. Ben de sordum. Buraya yönlendirdiler.
Evet, 3,5 saatlik yolculuğun ardından Leri'ye ulaştık dostlar. Çok güzel bir yere geldik ama yolda manzaralar acayip güzeldi. Özellikle Lenkeran şehrine gittikten sonra Lerik yoluna döndük. Oradan sonra manzaralar güzelleşmeye başladı. Çünkü Talış Dağları'nı tırmandık. Şu an Talış Dağları'ndayız dostlar. Lenkeran'a ulaştım ben Bakü'den. O arayı çekmedim. Orada yine bir taksici diyalogları falan oldu. Böyle bir haşim mücadeleye girdim. Oradan başka bir taksiye atladım. Leri'ye geldim. Şimdi Bakü'den Lenkeran'a 20 manat ödedim. Lenkeran'dan Leri'ye 5 manat ödedim. 25 manata buraya gelmiş oldum. Sabah da abi boş maşın mı arıyorsun diyor. Yok diyorum abi ya, nefer diyorum, hani nefer varsa onlarla beraber gideyim, parayı bölüşeyim diyorum, boş maşın aramıyorum diyorum. 80 manat 100 manat diyor. İlle beni boş maşınla gönderecek, yani tek başıma gönderecek. Öyle olunca tabii daha yüksek fiyat oluyor. Ama öyle olsa bile 100 manat olmaz. 100 manat 60 dolar yapıyor dostlar. Yani beni Lenkeran'a götürse bile oraya 80 manat dedi. O bile 50 dolar yani. Araba kiralar kendim gelirim. Taksici abilerle böyle haşim mücadeleleriniz olabilir Azerbaycan'da. Sabırlı olun. Burası Lerik'in meydanı. Çok güzel görünüyor ya. Şu karşı köylerden birine bir araç bulabilirsek aslında gidebiliriz. Bir uygun fiyata ben bir soracağım. Önce bir buraları bir gezelim. Çok sağ olasın. Ne tarafta yaşıyor teyze? Burada yakınlıkta. Yakınlıkta. Buranın kendi midir? Köyü müdür? Hayır hayır. Yok bura rayondur. Bura rayon değiller. Hı hı. Rayonun özünde. Yani ilçenin kendisindeyiz şu an. Anladım. Sonra işte köyleri var. Bunun bayağı uzun yerlerde böyle gidersin, orada insanlar garip şeyler var, anlatabildim mi? Hani çok uzaklar. Oralarda Bu teyze o teyze burada. köy ilçenin ilçenin kendisinde yaşıyor. 5 Tamam. dakikalık yoldur. Ha tamam. Kaç yaşında demiştin? 117 galiba. 117. Burada bir tane müzeye gidiyordum dostlar. Yolda iki tane arkadaşla tanıştım. Onlarla birazcık sohbet ettik. Şu an bu geldiğim yer Uzun Ömürlüler Köyü. Talış halkı yaşıyor. Talış Dağları'ndayız şu an. 100 yaşının üstünde çok fazla insan var. Onlardan bir tanesini ziyarete gidiyorlarmış. İstiyorsan sen de gel dediler. Hemen onlarla geldim. Bir müzeyi ziyaret edecektim normalde. Orayı sonra ziyaret etmeye çalışırız bir aksilik olmazsa. Aha teyze bu. Aman. Nasılsın teyze? Necəsəndir, necəsən? Ha necesen değil mi? Siz necesen dersiniz. Yaxşısan? Kəşsiz yaxşıdır. Mən zavala gəlirlər. Tələsmə, nə? Dur. Selamünaleyküm. Nasılsınız abla? Salam, mərhaba. Yox. Nənə, neçə yaşın var? 103. 101'i keçmişəm 103. Ay maşallah. 102 yaşım var maşallah. Maşallah. Adın nedir nene? Can. İbrahim'in şavardı. Şabacı. Bəli. Şahbacı nene. Neresi ya kurban Yox, gelene Allah ya eləməz. kurban. Allah eləməz. Çox sağ ol. Allah eləməz. Rahatsan nənə belə? Rahatsan, narahat deyilsən? İndi Hə, rahatsan? şey görmüşəm rahat. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mən elə bilirdim 117 yaşım var, amma 103 imiş. Can yaz. Hə. 14 uşaq anası. 14 uşaq, ay maşallah. 14 uşağım var. Bəli, hani oğlan. Hemi oğlan. Ha, Ha hepsi oğlan 14 uşağı. axır ki budur. 8 kız 5 oğlan. 8 kız 5 oğlan. Neçə dənə nəvən var? Nəvə. Nava 55 dənədir. Nərtində 100-dən çoxdur. 55 dənə torunu var. Aha. Torunun torununa nəticə dərlər bizdə. Netice derler. Neve torun oluyor. Netice torununun torunu. Bir de torununun torununun torunu da var. 3 dənə torununun torununun torunu var. 55 dənə torunu var. 100 dənə də torununun torunu var. Biraz qarib. Oo bayağı. Teyze. Yox, Allah sizə də qismət eləsin. Amin sağ ol teyzem. Çok sağ ol. Siz nene dersiniz değil mi? Nənə. Yox, sizin sana qurban. İyisin. Keyfin, sağlığın yerinde. Yaşlısın.
Yaxşıyam. Sağlığın iyi mi? Nene Türkiye'den gelip Türkiye'den. Ha, Türkiye'den kardeşimiz konak mi? geldim ben. Qonağa da özün də qurban, evim də Ha, kurban olurum sana. Seni görmeye geldik buraya. Tabii. Abi zahmet etmeseydin ya. Burak gel otur. Sağ olasın abi. Abi siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben sigaretini çekmeyeyim. Nenenin oğlusun. Adın nedir abi? Ben 56 yaşında dünyaya getirdim. Seni 56 yaşında dünyaya getirmiş. Oo. 53 yaşında. 53 yaşında. 53 yaşında. Ben Sen en küçük o 50 çocuksun. yaşında, bəli. En küçük çocuk sensin. Oo. O zaman burada hep böyle uzun ömürlüler olur değil mi? Ben öyle okudum internette. Peki abi bu kadar uzun yaşamanın bir sırrı var mı? Bundan sonra şunu. Özüne mi soruşayım? Tamam, o zaman o söylesin. Nene, sana bir sualim var. Bu kadar bu bölgede hep uzun ömürlüler yaşarmış. Bunun bir sırrı var mıdır? Bunun bir hikmeti var mıdır? Başa düşmə. Deyir, nə yeyibsən, nə içibsən, bu qədərən yaşayıbsan. Sənin boş var deyinə. Hər şey indi boldur. Zamana deyinə. Sən İtalyadan oradan gəlmişik Çəkin ağa. Məndən sonra sən ağlardım bilənliyər. Deyir, iş görmə orada. Orada nə qədər iş görsə, oranın bədəni sağlamdır. Ne kadar çok çalıştın. Aha, anladım. Beden işleyecek, sağlıklı besleneceksin. O zaman uzun yaşıyorsun. Bir de buranın havası hep temiz, dağ. Çok, Hep temiz hava. çok O yüzden sağ ol. uzun yaşıyorsun. Türkiye'də keçmişə. Nene çok Harca gezdi. geçti. Türkiye'ye geldi. Gittin Türkiye'ye. Bəli, harca keçmişəm. Neresine gittin Türkiye'nin? Oradan keçdim. Geçtin. Hangi kendine gittin? Hangi rayonuna gittin? Hatırlar mısın? Burak onu bilmez. Orada. Şey bilerek soruyorum, belki hafızada bir şey canlanırsa. İraqda olur, Arabistan'da olur, Ona Irak'ta, Arabistan'da, Türkiye'de. Türkiyədə olur, Rusya hər yerində olur. Aşağı. Ha, beğendin Türkiye'yi. Evet. Ay, çok sağ ol. Bizi apardı. Ortada o çəkən orada var. Aşağı. Evlərdən, qırağında. Nənə başqa. Şimdi boş uzadı. Sen burada doğdun değil mi? Leriğin özünde doğdun. Burada yaşadın hep. Bu da olur. Ha, burada oldun hep. Nerede? Danışada ölüm işte ya. Dişlerim düşüyor. Abi siz de buralısınız değil mi? Burada peki toprak mı işlerler? Ne yaparlar? Nasıl pul kazanırlar? Hani geleneksel para kazanma yöntemi nedir burada? Halkın en çok yaptığı. Elə şeylər də elə. Əkinəcəklər zatlar öyle. Ha, ekim var, bir de hayvancılık var galiba. Yolda bayağı bir çoban gördüm. Var. Sağlıklı bəslənirlər deyənə uzun ömür yaşayırlar. Sağlıklı beslendikleri için uzun ömür yaşıyorlar. Bilə çok çalışırlar da. İş çok yapıyorlar, çalışırlar. Hı hı. Beden işlediği için tabii paslanmıyor. Gel ola geçmişəm. O siyasetin hansı şəhəri deyirsən? Rusya'da da olur. Rusya. Evet. Bayağı gezmiş nenem. Nenem, sen seyyahmışsın. Ha? Seyyahmışsın sen. Şimdi sen önceden gezdin, seyyahlık yaptın. Şimdi biz de geziyoruz, seyyahlık yapıyoruz. Allah bu çok mu diye yarar kararı yakasına söyler. Siz bizim çay sevmirsiniz, biz sizin çay. Farklı değil mi çaylar? Farklı. Buna siz şeyli bir çay deyirdiniz de adı yadımdan çıxdı. Bunun dadı biraz farklı olur. Dəmləyəndə də az dəm koyuruq. Siz demi çok koyuyorsunuz. Evet, biz demi çok Ha, koyuyoruz. biraz da tünd içirsiniz. Bizde tamamıyla farklıydı. Buna ne bileyim ne çay deyirdiniz. Bir şeyli çay diyordunuz. Özel alabiliyorsun onu Türkiye'de. Onu bilmiyorum. Bergamotlu mu? Bergamot. Bergamot. Ha, siz farklı bitkiler de koyuyorsunuz Yok. değil mi? Bu bizim sadece klasik çay. Bu arada burası Trabzon gibi düşün, Rize gibi Hı düşün. hı. Bu bölge Coğrafi hep olarak. doğal güzellikleriyle meşhur bir bölge. Ve çay da meşhur, limon meşhur buralarda.
çay, limon şeyleri var, bahçeli. Astara bölgesi olarak mı geçiyor yoksa Lerik olarak mı Burası sadece? Talış bölgesi. Talış bölgesi. Güney bölgesi olarak geçiyor. Burada yaşayan insanlar hani biraz mixlar. Yani Talış'ı var, Azerbaycan Türk'ü var. Hani birlikte çok güzel bir şekilde yaşıyoruz ama esasen burada Talışlar yaşıyor. Şimdi Talış dediğimizi de açıklayalım. Azerbaycan'da farklı milletler de yaşıyor. Talışlar da ayrı bir millet. Kendilerine özgü dilleri var, Tabii. gelenekleri var, yemekleri, kıyafetleri. Tabii ama işte yıllardır birlikte adaptasyon olduk birbirimize. Yıllardır birlikte yaşıyoruz. Mesela Karabağ Savaşı'nda çok şehitlerimiz vardır, Talış şehitlerimiz vardır. Aynı şekilde Avar bölgesi var, Lezgi bölgesi var. Bu insanlarla birlikte kardeş yaşıyoruz. Oraları ziyaret ettim. Buraya ilk defa geliyorum. Aha. İlk defa bugün geldim işte. Bakü'den yola çıktım. Aha, aynen. Buranın insanları daha böyle, her yerin insanları öyle de işte buranın insanları daha böyle komik, daha böyle konuşkan. Bizde de Karadenizliler mesela aynısı, espri aynı anlayışları şey. biraz daha farklıdır, daha Aynı komiklerdir. şey. Hatta insanlar yanlış anlamasın lütfen. Hani derler ya Trabzonlar saat 12'den sonra. Evet. Orada da bura için var. Burası için. Burası için var. Aa. Aynısı. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Sadece bir deyim. Öyle bir şey kesinlikle yok zaten. Sadece o deyim Türkiye'de olduğu için ben Türkiye'de Trabzon'a gittiğimde hani burada insanlar saat 12'den sonra biraz farklı düşünürler. Burada da aynısı derler. Ama tabii ki de orası da burası da canımızdır, kanımızdır yani. Teyze gençliğinde ne iş yapmış, ne işlemiş? Bilir misin sen? İyi bir şey, hayat işi. Ev işi, hayat işi. Bu bölgede çünkü dağlık alan ya, burada hayvancılık vardır, tarım vardır. Toprakta işlemiş mi? Kaç yılına kadar işlemiş? Sen bilmezsin onu. Özünden soruş. Özüne mi soruşayım, anlar mı? Belki de. Nene, bir şey soruşacağım sana. Kaç yaşına kadar işledin? Kaç yaşına kadar çalıştın? Sana boş vardı. Bu günlerce öyle işliydi. Bak, bu parmakları Bugünlerde İğne falan de bir çalışabilirim gibi. de. Ha, bugünlerde hala çalışabilirim diyor. ben böyleydi. Onun için kelaş olanca. Kelaş. Kele? Onu bilmiyorum. Ama ne dedi? Kele ne demek? Kelem. Diyor ki turşu koyuyorum hala. Aha. Hala bunları yapabiliyorum. Ha, Demin- ev işlerini ufak Aynen. ufak yapıyor halen. Demin oğlu da söyledi, dedi şu an yemeğine içmeğine çok dikkat etmiyor. Dikkat etse bağda bahçede de bile çalışabilir yani. O 103 yaşında ve hala bağda Bak, bahçede görüyor musun? çalışabilecek Mesela güç kuvvet var. hatırlıyor, benim üzerimde böyle bir Evet, tüy vardı. üstündeki tüyü aldı Tüy ya. aldı, onu bile gördü yani. Çok iyi. Biz şu an ölmüşüz. Ben yani. 31 yaşındayım, bitik vaziyetteyim yani. Ne kurban? İş görmek insanın cöheridir. Çalışmak insan ki daha iyi yapardı. Evet, şey derler ya, paslanma neydi? Çalışmayan Çalışan- demek lan. Aynen, bu şeyi unuttum ya. Ondan sonra o bilir. Aynen. Biz unuttuk. Burada sizin dili de az buçuk danışmaya çalışıyorum ben. Orada ben kendi dilimi de unuttum. Zaten 2 sene Güney Amerika'da kaldım. İspanyolca, Aynen. hala İspanyolca düşünüyorum. Aynen. Orada İngilizce konuşulmuyor. Yok, İngilizce konuşulmuyor. Benim kafa şu an birkaç dilde düşünüyor. Kendi öz dilimi unuttum ben. Biraz öyle oluyor maalesef. Paslanan demir, Paslanan demir çalışan- pas tutmaz. çalışan demir pas tutmaz mı? Öyle bir şeydi ya. Tam Çok adamak öyle olur. O değil. Yok. çok bilindik kullanılan Teyze bir istersen deyimdi. talışsa konuştur. Aa. Talışsa. Teyze, nenem, Talışça hatırlarsın değil mi, Talışça? Tarık. Kendi öz dilin. Tanıştırabilirsen. Ha. Danışabilir misin bana biraz Talışça? Utandı. Özün tarırsan Özün Talışsın. Türkiye gezdim. Ha, Türkiye'ye de gittin, anlattım biraz önce. Türkçe gitmiş ya. Türkiye Yani git- Azerbaycan Kişi Türk'ü. Ha, anladım. Kişi Ha, kişi erkek. anladım. Eşi Türktü. Ha, ben Türkiye'ye gittim anladım. Ya, Pardon. Türkçe'de cedim. Ama böyle danış. Eşin Türktü. Sen Talışsın. Ne tarır? Talışça hatırlarsın değil mi? Birazcık danışabilir misin bana? Can. O kaydaşı umarlan gonga bu. Sen çevirebilir misin? Gelen yollarına Bilmiyor gelen musun? yollarına kurban olun böyle bir şey. Ha, gelen yolu. Aa, teyzem. Çok sağ ol. Burak sahibi çıkar ha. Hiç ona çay. Sana da verelim mi çay teyzem? Ha. Nene çay içer mi? Vereyim mi? Bunu versem? Bu soymuş bu. Bu soymuş, tamam. Nuş olsun nenem. Can.
Ha, teyzem de şekerli seviyor. Ben şekerli kullanınca arkadaşlarım hep şey der ya, şeker sağlığa zararlı der. Ama aslında olan neler yiyorlar. Biz burada kıtlama. Hani Erzurumluların Aha, dediği evet, olayı kıtlama. var ya. Sert şeker. Ha, bizim şeker. Evet. Ve bu biraz sert oluyor. Evet, bunu ağza atıyorsunuz, sonra çay içiyorsunuz. Eski düğünlerde de gelinler şeker götürürdü. Gent. O Bir de neden? O ailede tatlılık olsun, He. şirindillilik olsun. Hani öyle adet gibi böyle uzundu. Senin düğününde var mıydı? Var. He. Şimdi yavaş yavaş kayboldu o şeyler. Hani büyük böyle hani gelin tarzı mı diyelim, böyle şekerdi böyle. Onu kız kırardı böyle, yanlış hatırlamıyorsam. Yo yo. Ben burada diyesem bir balaca yalan konuştum. İçirem hemen. Öyle ama şeker götürüyor. Güzel bir kültür ama. Ha, aynen. Zibon ağabey. Zibon tavası da Zibon'un havası, rahmetli Zibon'un havası. olsunlar. Benim kardeşim. Ben biriyim. Ama kardeş siz anamıza çok okşuyorsunuz, benziyorsunuz. Güzel senin Ha, çok benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim ya, çok sağ olun. Rauf'tu değil mi hocam ismin? Evet, Rauf. Pelenk miydi? Kaplan anlamında pelenk. Kaplan mı demek pelenk? Benim ismim Şah Pelenk. Şah Mesela Pelenk. orada mezarlarda göreceğiz. Çok eski bir isim. Hı hı. Mesela soy isimler bizde Şah Pelenk Ov veya Ova gibi Hı hı. düşünebilirsin. Eski bir isim olduğu için şu an çok az rastlanır. He. Yani birisine ben dediğimde benim adım Şah Pelenk, yok canım ya falan böyle. Gerçekten mi? Ha, O zaman özel bir isim diyebiliriz. Özel gibi eski bir isim. Yani Güzel, öyle. güzel. Kadim isimler güzeldir ya. Şu anda Barzavya'ya gidiyoruz. Barzavya'ya gidiyoruz. Çok sağ olun. Biz de müzenin önünde tanıştık. Müzeyi çekmeye izin vermemişler. Kaplan orayı çekmek istemiş de burada Uzun Ömürlüler Müzesi var. Orada sanırım işte burada yaşayan insanlar hakkında bilgi vesaire veriyorlar. Talışlar Aynen, hakkında bilgi veriyorlar aynen, değil mi? aynen. Ben de hani oradan biraz daha doğru bilgi alırım diye oraya gidip çekmek istedim. Bu vesileyle tanışmış olduk. Ha, benim de hani ben de çekim yapıyorum. Buraya çekim için geldim. Hani YouTube kanalını da istiyorsan söyle. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan Ha, takip etmek isteyenler olursa ha, olur. Benim istersen alttan yazarsın. yazarım. Bir şeyde tanıştık. Ben gelmiştim buraya çekim yapmak için. Benim de YouTube kanalım var. Ben de geziyorum. Avrupa'nın da birçok ülkesinde oldum. Ben de Eylül-Ekim gibi, biz Sentyabr, Oktyabr deriz. O aylarda Hindistan'a falan gitmeyi düşünüyorum. Ben çekim yaptığımda bana izin vermediler müzede çekim yapmamı. Arkadaşlar da hem Azerbaycan'dan izleyenler varsa belki tanırlar beni. Tanıyan tanımayan için ismim Pelenk. YouTube kanalım sadece Pelenk G ile. Ve bizde E harfi var. O E ile. P-E-L-E-N-G. Ben zaten şöyle alta bırakırım. Açıklamalara da linkini koyarım. Olur. Seni takip ederler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek ya. Vay be, Türkiye'de 5 sene 5 sene ya, 5 sene biz orada dile kolay ya. neler yaşadık neler ya. Türkiye'de en iyi dönemleriydi bence benim okuduğum seneler. Türkiye'nin her şey ucuzdu, her şey iyiydi, insanlar mutluydu. Özlüyor ama, musun peki Türkiye'yi? bir ay önce Türkiye'deydim. Durumlar bence biraz insanlar çok agresif yani maalesef. Ama çok Türkiye'de çok güzel anılarım var. Hani ben otostopla falan çok gezdim Türkiye'de. Severim ya. Her bölgesini severim, her türlü insanını severim. Sonuçta biz iki devlet, bir milletiz yani. Güzel bir manzarası var bölgenin. Şurayı görüyorsunuz değil mi dostlar? Orada bir sürü ev var. Orası Lerik rayonu. Biz oradan geldik. Arabayla böyle bir 20-25 dakikalık bir yola geldik. Barzavo isminde bir köye ulaştık. Hemen şimdi köyü de göstereceğim. Şuranın altında kalıyor köy. Burada birinin mezarı var. Şu ana kadar bu bölgede yaşamış en uzun insan kendisi. Şir Ali Müslimov ismi, 168 yaşına kadar yaşamış. 168 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Mezarı da buradaymış. Burası da Barzavo köyü.
Talış Dağları'nın yüksek rakımlarındayız şu an. Bayağı bir rüzgar esiyor burada. Rayon dediğim ilçe gibi düşünebilirsiniz. İlçenin köyleri olur ya. Lerik rayonunun da bir sürü köyü var. 140 tane köyü varmış burada. Şu karşıda mesela bir köy var. Hemen onun yanında bir köy var. Karşıda var. Yani alabildiğine burada bir sürü köy var. Şu an baktığımız şu kısımda İran. Yani bu dağların arkası İran diyeyim. O istikamete doğru bakıyoruz şu an. Rauf, sen de Talış'tın değil mi? Evet. Kendi öz dilini biraz danışabilir misin? Teyze biraz orada Talışça konuştu da anlamadım ben orada. Mesela nasıl söylemem istersin? Günlük merhaba nasılsın? Mesela nasıl diyebilirim Talışça'da? Çukunaş. Çok iş. Mesela şöyle. Nasılsın, iyi misin? Biz şu anda mezarlığa gidiyoruz. Ama Şedam'ın ve Gavıston. Mesela Şirali Müslümov'un kabrine gidiyoruz. Ama Şedam'ın ve Şirali Müslümov Gavisape. Şeyi nasıl derim? Ben Türkiye'den geldim. Az Türkiye ku omam. Az Türkiye ku omam. Omam, evet. Ben Türkiye'den geldim Evet. demek. Benim 31 yaşım var. Nasıl derim? Orasını iyi bilmem. Rakamları iyi bilmiyorum. Ha, rakamları iyi bilmiyorsun. Burada değil. Şöyle aşağı inelim. Kiril alfabesi mi yazıyor, ben mi yanlış görüyorum? Rusça mı yazar o? Kiril alfabesi midir? Kiril. Ha, Kiril alfabesidir. Orada mı? Talış dilinin kendi alfabesi var mıdır? Evet, var. Yoksa Latin mi yazarsınız yoksa Kiril mi yazarsınız? Latin Kiril yazılır. Evet, onun da özel alfabesi var. Ama öz alfabenizde var. Var. Burada bu. Ha, buradır. 1805-1973 yıl. Ha, bu da şey yazıyor, Kiril yazıyor. Müslümov Şirali. Müslümov Şirali Ferziyali oğlu. Ferzəlioğlu 1805-1973 ildə. Müslümov Şirali. Müslümov Şirali. Aha. Ferziyali oğlu. Bu şu hərfi, Aha. Ü hərfi, S hərfi, L, Müslümov. 1805'te doğmuş, 1973'te ölmüş. Evet. Oo. Yani hardan baxsan. Yani hani 168 yaşında deyince insan kafada canlandıramıyor da yılları görünce şimdi ne Aha. amca ne devirler görmüş ya. İkinci Dünya Varlığı. Tabii canım, ne devirler görmüş amca ya. Yani amca ölmeden hafızası yerinde olduğunu varsayalım. Onun anlattıklarını direkt tarih kitabına böyle tek tek işleyeceksin yani. Allah rahmet eylesin. Uzunömürler asıl köy burası mı? Barzavı. Asıl Barzavı köyü Uzunömürler köyü. Ama Lerik'te de yaşıyorlar. Diğer Aha. köylerde de yaşıyorlar. Yaşıyorlar, evet. Sizin ailede var mıdır uzunömürlü? Ninem var idi, o vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. 128 yaşında. 128 yaşında. Ay O maşallah. bizim köyde onun kabri. Mən yaşamaq istəmərəm 168. Ben de istemem O ya. qədər adam yaşayar, adam deyək ki, qoy ölüm. Vücudum işlerse yaşayayım. Hani kimseye muhtaç olmayacaksam yaşarım. Ha. Ama birine muhtaç olacaksam yaşamak istemem. Bəsdir, 60 il. Dərs xoş. Götür 60 il. Tabii. Yaşadın. Sonradan 27-28 yaşımız var. Bura çıxana kimi ləhləyirik, ölürük. Ləhləmək də neyse, onu Türkçəyə çevirəm mən. Ləhləmək. Nefes nefese kalıyorsun, Nefes yoruluyorsun. nefese kalırıq, ölürük. Suyumuz sıkılıyor. Barzavı köyü ha. Ama bu şeyler çok güzelmiş ya. Şunlara bakacağım yakından. Şöyle mezarların üstüne basmadan. Vallahi çok güzel. Bir rüzgarda böyle bir uçuşsa yapraklar. Çok güzel bir görüntü olur. Japonya'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Güney Kore'de miydi? Japonya'da mıydı? Ya sakura ağaçları Japonya'daydı ya. Yanlış hatırlamıyorumdur diye düşünüyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa. İnsanlar gidip özellikle izliyorlar ya bu yaprakların dağılma dönemini. Ha, bayıldım ya. Bembeyaz, ne kadar güzel. Ha, burada da Kiril yazıyor. 1930'da doğmuş. 1998'de vefat etmiş. 1940'da doğmuş, 2001'de vefat etmiş. Uzun ömürlülerin
olduğu bölgeyi de ziyaret etmek nasip oldu. Böyle kültürleri tanıyor insan. Yani bazen bana kızıyorlar ya Azerbaycan'a gidip onu mu çekiyorsun diye. Görüyorum yorumları. Yani çok güzel bir kültür değil mi aslında bu? Bambaşka bir şey öğreniyorsunuz yani. Tabii ki de bunu çekeceğim. Başka ne çekebilirim ki? Tabii ki içerik üretmek isteseniz çok fazla şey var ama benim ilgimi bu çekiyor şahsen. Şeylere bakıyorum da bak. 1878-1979 101 yaşında ölmüş. Müslüm Hava Nazi. Allah bir şey battı. Şöyle mezarlara bakalım da 100 yaşının üstünde bir sürü kişi bulabiliriz bu bölgede. Teyzeyi duydunuz ama yani bana da birazcık çevirdiler. Vücut işleyecek diyor. İyi besleneceksin diyor. Temiz hava. Stresten uzak. Mis. Yani zaten stres her türlü belanın, pisliğin başı. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler hepsi çöp, kimyasal, plastik. Ne yediğimiz belli değil. Paketli şeyler zaten tamamen kanserojen. Stres var yanında. Kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Pis hava soluyoruz. Kulağımız sürekli korna sesi, gürültü bilmem ne işitiyor. Akciğerimize temiz hava gitmiyor. Ne diyebilirim ki yani? Bir de tembelliğe alıştık bu devirde. Gerçekten teknolojiyle birlikte cidden tembelliğe alıştık. Öyle olunca yani insan ömrü uzadı gibi gözüküyor ama hastalıklı uzadı bence. Yani Allah muhafaza ya. 40 yaşında bir hasta oluyor insanlar. Ölene kadar hasta. Ne oldu? İnsan ömrü uzadı. Nasıl uzadı? Habire ilaç içiyorsun. Habire kimyasal. Vallahi ilaç çekleri vuracak beni ama. Gidiyoruz mu? Ben de daldım. Oraya doğru gidiyorum konuşa. Çok güzel bir manzara. Şuranın bir fotoğrafını çekeyim. Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarımda paylaşayım. Bu arada sosyal medya hesaplarımda lütfen takip edin. Instagram'da ve TikTok'ta Burak Durgun. Burak'ta 2A var. Facebook'ta Durgun Burak. Her yerden takip ederseniz çok sevinirim. YouTube kanalıma da abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Lütfen Kaplan'ın YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın. Benden de bir selam gönderin. Aa, köpek avladı. Rauf'un evine geldik şimdi. Sağ olsun bizi burada misafir ediyor. Şöyle bahçesini göstereyim sizlere. Çok güzel bir bahçesi var ya. Böyle bir de 2 katlı ev yapmış kendine. Semaverde çay. Bize nuş olsun. Nuş olsun, afiyet olsun. Tarçın ve karanfil var. Hangisini isterseniz çayın içerisine atıyorsunuz. Tat veriyor, güzel. Lenkera'nın çayıymış bu. Bakalım tadına. Bergamotlu ya. Bergamotlu. Bizde bunu özel alıp içerler. Yani bu tadı sevenler ayrı alıp içer. Bir de kaçak çayla karıştırma kültürü vardır bizde. Kaçak çay biraz daha sert ya. Normal çayla karıştırırız. Öyle içeriz. Şu ilginç geldi bana. İlk geldiğimde kültürü bilmiyorum ya. Çayhaneye gittim, çay söyledim. Böyle demlikle geldi. O bakıyorum. bardak kültürü sonradan geldi. Baktım. Abi dedim, bana mı getirdin bunu? Evet dedi, sana. Dedim bunda ben bitiremem bunu. Dedim kaç bardak çıkar bundan? 7-8 bardak çay çıkıyor. Bir de ucuzdu yani. 1 manat, rayonda 1 manat, bazen 2 manat. Bakü'de 10 manat. 18 TL, 19 Ha tabii, şu an 19-20 TL arası. Allah bilir bir çay bardak Türkiye'de şu an kaç var? Vallahi yorumlara yazmışlardı geçen gün. Şu an Küçük şehirlerde 7,5-8 TL, 7 var mı? 10 ya? TL. İyiymiş. Ama kafeye gitsen tabii daha pahalı. Bizde şey ya, biraz bolluk bizde. Mesela düğünlerimize denk geldi mi bilmiyorum. Yok, ama çok görmek isterdim. Düğünlerimiz de biraz. Mesela ben karşıyım, belki buradan Azerbaycanlılar izleyip bana şey yapacaklar da. Sen Azerice biraz az anlıyorsun değil mi? Ben Türkçe onun için konuşuyorum. Azerbaycan Türkçesi. Ya anlıyorum ama bazı kelimeleri hiç bilmiyorum. Ha. Çok yeni geliyor bazı kelimeler. Anlamını da Bizde bilmiyorum. toy olanda toya düğün. Toy evet, toy bilirim. Toylarda biraz mənə görə israfçılıq olur. Dəhşət çox yeməklər olur, içkilər olur, alkohol dediğimiz alkoller olur. Yani mən onu sevmirəm. Düğünlər də böyük şadlıq sarayı dediğimiz yerlerde olur.
Bu şadlıq saraylarında da dəhşətli dərəcəsində masalarda yeməklər olur. Hep kalıyor, artıyor. Hə, hep qalır, Bitmiyor. artır. Yəni belə düşünün, soz diyoruz mesela, pilav diyoruz, kebab diyoruz, nə bilim, nə gəlir. Bu düz deyil mənim fikrimcə. Biraz az olmalı. Mesela qeybətlər oluyor. Ya şunun düğününde yemeği az verdiler. Ha, o her düğünde olur. Ha, Bir eksik mesela- bulunur hep. Mesela işte salatalar, Rus salatası falan filan, tamam mı? 7-8 salata sen düğününde vermişsen öbürü 10 tane verecek falan. Hep Bir de, fazla olmak zorunda ki mahcup olmayasın el aleme bir de diye. Çin'de de öyle galiba, yanlış hatırlamıyorsam, para yazdırma var bizde. Kapıda bir tane adam oturur böyle, bir tane böyle masa olur. O masada önünde defter olur. Mesela Burak, su ismi neydi? Durgun. Burak Durgun 50 manat. İşte Rauf 100 manat. Ha, bu takı mı? Bu takı. Ha, kim Takı. ne verdiyse Ha, yazarlar. Bizde takıyı sadece mesela diyorum gelinin kardeşi, babası der ki ben altın veriyorum. Ve bizde cehiz olayı da farklı. Kız eve her bir şeyi getirir. Erkek sadece evi verir. Anlatabildim mi? Kız işte yatak odası, giyim odası. Evi kadın, yani kız Her tarafı şey. evi düzüyor, evi Beyaz- alan erkek tarafı. Beyaz eşyası. Ama ev alınıyor demek ki. alınıyor ve kıza da altını erkek tarafı veriyor. Böyle bir şey var. Peki ev alacak param yoksa onu nasıl yapacağız? İşte ben buna bir altın kural derim. Ben onu her zaman söylerim. Kendi babanı seçemezsin ama kayınbabanı seçebilirsin. O zaman zengin birini bulacaksın. Hem ev verecek, hem cehiz verecek. Sen bu arada bekar mıydın, subay mıydın? Ben subaya. Tamam, o zaman buradan taliplerini... Ben subayam, gəzirəm, öz videolarımı da çəkirəm. Mən evlənsəm, sən evlənsən, gəzə bilərik. Yox, sən də subaysın. Subayım ha, evli. Ben de taliplerimi arıyorum ha. Alo. Buna şeye döndü. Toydan düğünden. Aynen. Bizde böyle meme vardır, bilirler. Giyinin keçinin gelin. Bir tane evlilik programı vardı. Kadın hep şey söylerdi. Giyinin keçinin gelin. Giyinin yani gelin burada evlendirelim. Bir meme o. Herkes tarafından bilinir o. Öyle ya. Taliplerimizi bekliyoruz. Sen evlisin. Evet. 2 çocuk var, Allah bağışlasın. Aha. Yani Çocuk biraz daha sert konuşursak Evet. olabilir. Evlilik hayatı nasıl peki? Biraz da evliliği öv de. Evlilik hayatı çok iyi, çok güzel. Yengeye biz Tavsiye ederim. gelin bacı deriz. Gelin bacı dersiniz Gelin yengeye. bacı, gelin bacı 2 gündür çok güzel bir şekilde Sağ kulluk olsun. eləyir bizi. Sağ olsun, vallahi hazırlamış. Ben Elleri dert razıyım. görmesin. Ben çocuklarımı da çok seviyorum. Hanımcılık. Evet, hanımcılık kazanır her zaman. Evet. Çok iyi. Peki talış Evet, düğünü tavsiye nasıl ederim. olur? Azerbaycan düğününden Farklı bahsettik. değil. Farklı değil. değil. Ha, burada o zaman Bizde eskiden şey vardı. ortak bir kültür oluştu. Türkiye'de kalıyor mu kalmıyor mu, duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum ama bizde para dökmeye vardı eskiden. Mesela Para atarlar genelde. Ha? İşte o yavaş yavaş buralarda kalıyor hala. Yavaş yavaş toparlandı o şeyler. Ellerine sağlık teyzem. Çok sağ ol, selamet ol. Nasılsın, iyi misin, necesin? İyiyim. Adın ne? Benim adım Gülara. Gülare, benim adım da Burak. Türkiye'den geldim ben. Allah saklasın seni. Şimdi sen gözleme yapıyorsun değil mi? Biz gözleme deriz. Siz kete mi dersiniz? Biz kutab diyoruz. Gutap dersiniz. Kutab. Azerbaycan'ın farklı yörelerinde de kete derler değil mi? Aslında aynı şeydir. Ha. Kete bizde ayrıdır. Ayrıdır kete. Ha, göyden pişirirler. Göyden. Söylerler, keşniş falan koyarlar. Hı hı. Yani o bizde gutap. Anladım. Karın kutabıdır. Ha, bu karın kutabı. Ha, buna ne koyacaksın sen şimdi içine? Karın var, gögerti var, Oo, sumak var. çok güzel görünüyor valla. Ha, burada sen 2 tane hazırlamışsın bile. Ellerine kollarına sağlık. Sağ ol, sağ ol. Sen bu köylüsün değil mi teyze? Hı. Neçe yaşın var? 76 yaşım var. 76. Allah sağlıklı ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Allah köməyin olsun. Yani biz yaşlanarız inşallah, biz gelirik 100 yaşında da pişirersen. Allah köməyin olsun, sağ olun. Kaç yaşında öğrendin bunu yapmayı teyze? Neçe yaşta öğrendin? Hele 15 yaştan hamirle oynamışıq. 15 yaşta. He. Oh. 60 senedir, 60 yıldır böyle kutap yapıyor. Hı. Kaç tane balan var? Benim 3 tane oğlum var. 3 tane oğlan var maşallah.
7 tane navam var. 7 tane torunum var. Torunum var. Heh, biz torun deriz. He. Ben çeviriyorum, izleyenler neveyi bilmez. Ben de He. burada öğrendim. Ben de 3 bilmezdim. tane naticem var. Netice torununun çocuğu. Çocuğum. Biz onu da bayağı sert dedik. Biz bayakları o nene için torununun. Evet, ben onu o an diyorum ki ya diyorum nasıl böyle bir şey olabilir ama o an gitti kafa. Bir şey yaptık ya. Diyor mesela benim kafada 4-5 dil dönüyor şu an. Hiçbiriyle mantıklı düşünemiyorum. Böyük navamdı. Böyük nevemiz. Gəlin bacı elə biçin nəvəsidir. Ha. Ha, Rauf'un yoldaşı. eşi, nevesi, torunu. Rauf'un eşi, teyzemin torunu. Benim böyük torunumdur o. Bizdə də şeydir, adı nədir? Burak. Bu tabı pişirəndən sonra o axlodur. Ahlo? Oxlo. Oklava. Oklava. Onunla adamı döyürlər. Ha, bizde de arabalarda bir tane oklava olur bizde. Ona haydar deriz. Bir şey olursa onunla döveriz. Gerçi oklavadan biraz daha kalın Mən olur o. vaxtı ondan çox döyülmüşəm. Boynuyla da alayım. Allah sizi korusun bala. Allah köməyiniz olsun. Bahçesi baya büyükmüş buranın ha. Çok güzel yer. Vallahi orada bir şeyler ekmişsin. Çiyelek. Çiyelek. Sizde ne söyledi? Onu bilmiyorum ya. Çiyelek nedir? Çilek. Ha, çilek. Ha, çiyelek anladım. Şöyle abi. Burayı kiraya veriyorsun sen. Komple evi. Ha, geliyorlar burada yay ayı mı dersiniz Evet, siz? evet. Sıcak hava olduğunda gelip burada yapıyorlar. Şurası mutfağı. Bayağı güzelmiş yalnız ha dekorlar. Aha. Sen mi seçtin yoksa yenge mi seçti? Yenge seçti. Şöyle oturma odası. Güzel. O zaman yay zamanı geliyorlar. Evet. Burası çocukların odası. Ha, burası yatak odası. Aha, buna da çekebilirsin. Çok sağ olasın. Yay döneminde biz yaz deriz. İnsanlar geliyorlar, burayı kiralıyorlar o zaman. Günlük kiraya veriyor. Günlük kiraya veriyorsun. Güzel. Oturabiliyor. Evet, burada işte çardak yapmışsın. Burada salıncak şeyler var, salıncak var. Çocuk parkı gibi yapmışsın oraya. Gayet güzel. Bahçesi falan güzel, manzarası güzel. Sana peki nasıl ulaşabilirler burayı kiralamak isteyenler? Numaramla. Numaranla. Evet. O zaman ben senin numaranı açıklamaya yazsam olur mu? Olur abi. Tamam. Dostlar, açıklamaya yazıyorum Rauf'un numarasını. Olur da buraya gelirseniz, ileriye gelirseniz ve bir yerde kalmak, böyle vakit geçirmek isterseniz. Ben de muhabbet esnasında öğrendim. Öğrenince sizlere de söylemek istedim. Yani gelen olursa burayı kiralayabilir. Manzarası güzel. Rayonun hemen içerisinde. Doğru diyorum değil mi? Rayonun hemen içerisinde. Merkeze yakın. Merkeze yakın. Denize 5 dakika. Denize 5 dakika. Manzara çok güzel ama ya. Mənzərəsi çox qəşəngdir. Oradan göstərdim. Aha, gösterdim. Zaten gittiğimiz yerde gözüküyordu karşıdan. Ha, çox qəşəngdir. Rauf'a ulaşabilirsiniz. Çok sağ olasın. Siz sağ olun. Levengi. Hə, ləvəngi. Balığı götür əlinə. Balığın ismi mi levengi? Yox, balığın adı balıqdır. Harar ne türü balık ama? Bu fareldir səhv eləmirəmsə, balığın cinsi. Hı hı. Amma toyuğunu da, eyni şəkildə balığını da ləvəngi olaraq bu bölgədə, cənub bölgəsində talışlar elə bişirirlər. Anladım. Məsələn, indi belə göstərim. Bax. Görsən içindəki bu qozdur, turşudur, yəni Ha, içini dolduruyorlar. Ha. Bundan doldururlar. Bir şeylerle içini dolduruyorlar, öyle kızartıyorlar. Bu bildiğimiz pilav, Buna üzümlü biz pilav. Aş deyirik. Aş diyorsunuz. Qaralı aşdır. İndi bunun bu cürlə He, bişirirlər. safranlı üzümlü pilav sarı deriz köşk. biz. Bu da bizim gözleme, siz kutap diyorsunuz. Bazı yerlerde kete de diyorlar. Ama o sanırım farklı oluyormuş. Əsasən məsəl üçün biraz mərkəzi və Aran bölgəsi deyirik. Bir də Zaqatala bölgəsinin üzərində kətə deyirik buna, kənd yerləri. Biraz şəhər yerləri qutap deyir. Anladım. Kənd yerləri kətə deyir. Bundan bir tadına bakacağım şöyle. O da qarındır qaqa. Qarın. Qarın bir tane. Kaynarsın. Sağ olun. Diğer yediğim kutaplardan farklı. Karın ya. İlk defa yiyorum bunu. Normalda onun şeylər, sosları zadı da olur. Sosa batırıb yeyirsən o daha yaxşı. Demək 4,5 ha. Evet. Mənə görə
5'in yarısı 5,5 demək daha mantıqlıdır. Çünki sən tamamda 5 demirsənsə, 5'in yarısı deyirik biz, düzdürmü? 5'in yarısı. Ama tam 5 olmadı ya saat. Saat tam 5 5'in yarısına, bak 5'in yarısı demək bilsən nə deməkdir? 5'in yarısına gəlir. Dur bir daha baştan başlayalım o konuya. Şimdi Olay ne biliyor musunuz? Ben bunu öğrenciyken Türkiye'ye geldiğimde de çok karıştırıyordum. Saat farklarımız var. Mesela siz 4,5 dediğiniz zaman kaç oluyor bizde? 16.30 mesela. 16.30. 4.5 diyoruz biz. 4,5. Abi bak 4,5'u keçmirsən onsuz. 4,5 qalıb arxada. Sən 5'e gedirsən. Bizdə ona 4,5 yox 5,5 deyirik. Biz onu 5'e doğru gedəndə, yəni belə fikirləş. O 4 oldu, 4 tamam. Biz 4 tamam deyirik saat. 4 qaldı arxada. 5'e doğru gedirik. Onda da deyirik 5,5. Bizde nasıl diyoruz biliyor musun? Saat Siz tam 4 diye. gedəndə arxaya Yok bak bizde mantık şu. Saat tam 16.00 diyelim. Tamam. Tam 4. 4. 1 dakika geçti. 4'ü 1 geçiyor. 5 dakika geçti. 4'ü 5 geçiyor. İşte siz... Bir dakika dur. 30 dakika geçti. 4'ü 30 geçiyor demeyiz biz. 4,5 deriz. 4 yarım diye. Aynen 4,5 oldu. Buçuğu geçti mi yani? Atıyorum 16.31 oldu. Kimse şey demez. Bizde öyle 5'e 29 var demezler. Ama mantıken 5'e 29 var da denebilir. Biz Kardeşim. buçuğu geçtikten sonra diyoruz ki 5'e geliyor. Atıyorum 5'e 15 var. 5'e çeyrek var. Bu mevzuyu da Türk-Azerbaycan ilişkileri pozdu. Ya ben otobüs kaçırıyordum bak bu mevzuda. He. Çünkü bana dediler ki otobüs 9.30'da. Bize göre məntiqsizdir. Niye? Bana göre de Ben sınava öteki gedirəm. türlü biraz tuhaf Ben oluyor. Sınava gedəndə şeydi, səsimizi də atmışıq başına. Biz sınava gedəndə üniversitede biz sadece sınava gedirdik. Sınavda heç nə eləmirdik. Sınava gedəndə deyirdilər ki, məsəl üçün 9,5. 9'un yarısı da 9,5, 9'un yarısı. 8'in yarısı olmamalı. İşte ama tam saat daha dolmuyor ya. Biz o saati dolmadan söylemiyoruz. Saat 5. Yazsınlar, yoruma yazsınlar. Tamam yoruma yazın abi. Nasıl məntiqli? Ben olay çıkacak yorumlarda. Ya biz o şekil bizim mantık bu. Yani Bence məntiqsizdir. mesela 5'e 10 var. 16.50 Bizdə- olduğunu anlarız bizdə biz elə onun deyil. mesela. Bizdə- 5'e 10 var. Az, bax uşaqlar. Bax gençlər, 5'e 10 var öz dili ilə deyir. Amma 4'ün yarısı deyir, 5'in yarısı demir. Onda sən Hadi ama 4'e 5'in 10 var bak demelisin. 4 yarım. Bak şöyle düşün. 4,5 ne demek? 4 4 yarım. tam bir de buçuk var yanında. O səhvdir də, biz nə tər Bak biz 4'ü anlıyoruz. Qoy buraya danışalım. Biz bunda anlaşamadık. Biz bu başı bırakalım. Ama bunu öğrendiğim iyi oldu. Çok tesadüfi öğrendim ben bunu. Ya ben 9.30'da otobüs dediler. Ben de saati yani kahvaltı falan yaparım diye böyle 1,5 saat öncesine kurdum. Bir saat sonrasını düşünüyorsun. Evet ben şeydeydim, Lahıç'taydım o zaman. Beni 7'de kaldırdılar. Diyorum ki niye acaba bu saatte kaldırdılar beni? Şimdi birinin yanında misafirim. Onlara da soramıyorum yani. Bir de uyku mahmurluğu var. Ayıp olmasın diye soramadım da niye bu saatte kaldırdınız falan diye. Kahvaltı yapıyorum. Abla şey dedi. Otobüsü kaçıracaksın dedi. Abla dedim 9.30'da otobüs. Tamam dedi 15 dakika var dedi. Ben zannediyorum ki yani daha benim vaktim var. Orada öğrendim işte. Buradan səslənirəm bütün Türk yetkililərlə. Cumhurbaşkanlığı saraydı, İşçiler Bakanıdır, Milli Eğitimdir. Bu saati düzəldin. Bu belə olmaz. Milli Eğitimin başında kimdir? İsimlerini hiç bilmiyorum ya şu an. Hakan Fidan da sesleniyor. Kapımızı kapatalım. Rauf çok teşekkürler her şey için. Çok sağ olasın. Sağ olun kardeşim. Kaplan sana da çok teşekkür ederim. Hoştu kardeşim, hoştu. Valla sağ olun. Bugün sayenizde güzel yerler gördüm. Güzel insanlar tanıdım. Sizleri tanıdım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik dostlar. Talış bölgesindeydik. İran sınırına yakın bir bölgedeydik. Uzun ömürlüleri ziyaret ettik. Güzel de manzara izledik. Ben burayı not ettim. Buraya bir trekking için geleceğim. Bir kamp yapmak için geleceğim. Şimdi Lenkeran tarafına iniyorum. Oradan da başka bir yere geçeceğim. Orayı siz bir video sonra izleyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz.
Adios amigos.